Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir bere modeli anlatacağım. Bu aralar yabancı sayfalarda trend olan bir model. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bizim eskiden bildiğimiz paspas tekniğiyle örülüyor arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel. 3 ters 3 düz şeklinde model ilerliyor. Yapımı da çok kolay. Hiç tereddüt etmeyin. Benimle birlikte bir günde örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yetişkin için öreceğim. Yetişkin bere olacak. İp olarak Nako Süper inci kullanacağım. Elimizi geniş tutalım. Şöyle gramajını da söyleyeyim öncesinde. 100 gram 260 metre. Elimiz sıkıysa daha kalın iplerle de örebiliriz. Ya da daha kalın şiş kullanabiliriz. Ben bu ip için 4 numara şişle öreceğim. Videonun sonunda ip ne kadar gitti, hani ne kadar artacak onu da size söyleyeceğim inşallah. Evet. Ben 38 ilmek atarak başlayacağım. Yetişkin için santim olarak da size vereceğim arkadaşlar. Böyle boyutu aynı olsun ki tam olsun. İstediğiniz ölçülerde olsun. Daha küçük yapmak istiyorsanız da ya ince ip kullanın. Yani çocuklar için yapmak istiyorsanız ya da 3 ilmek eksik atarak başlayabilirsiniz. Evet, şöyle ben masamı toparlayayım. Masaya çarpmasın diye misinalı şiş kullanacağım. Dediğim gibi iki şişle örülüyor modelimiz. Evet, ipimi ikiye katladım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şişime 38 tane tek sayı ilmek atacağım. Sonrasını size göstereceğim. Biraz elimizi geniş tutalım ilk başlangıç olduğu için. Tamamlayıp döneceğim. Evet, 38 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlıyorum. Hemen ilk sırada desenimize başlayacağız. Modelimize. Evet, bakın. Bu tarafta bir sıra ters görüntüsü var. Gördüğünüz gibi biz de ters örerek ilerleyeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi de ters örerek başlıyorum. Evet, kolaylık olsun diye ilk sıra böyle ön telini alarak örüyorum. Evet, son 2 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonunda 2 ilmeğim kaldı. Şöyle onları biraz genişletip sağa doğru düz olarak örüyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, şöyle sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Mutlaka bu şekilde eksiltin. Çünkü desen için buradan tel alacağız. Çevirdim. Şöyle ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, düz örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sırayı tamamlıyorum. Bu başlangıç ipimin olduğu yerde kesinlikle eksiltme yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bu tarafta ve çıkışta eksiltme yapıyoruz. Evet, şöyle bir bakıyorum, bakın. İlk sırayla birlikte sayıyorum. Ters sıraları 3 tane olmuş. Gördüğünüz gibi 3 ters sırasından sonra 3 düz görüntüsü olması lazım. O yüzden şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Arkada da 3 düz görüntüsü vardı. Şimdi 3 ters görüntüsü olması lazım. Evet, son 2 ilmek. Şöyle ben santim olarak verecektim, özür dilerim. Şöyle. Mezurayı da yanıma koymuştum oysa. Şöyle. Misin şiş olduğu için dik durmuyor. Şöyle. 19 santim kadar. Ay pardon. Şöyle ölçemedim. Evet, ben bir düzelteyim arkadaşlar. Sırayı tamamlayıp ondan sonra en iyisi yapalım. Ölçelim. Evet, son 2 ilmek kalana kadar
örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 2 ilmek kaldı. Bu tarafta eksiltme yapıyorduk. İpimiz bu tarafta, oradan da anlayabiliriz. Şöyle son 2 ilmeği genişletip sağa doğru girip ikisini bir örüyorum. Evet, şöyle şu tarafa alıp ölçelim. Evet, 18 santim olmuş. Gördüğünüz gibi 17, 18 santim. Şöyle dikte durmuyor, o yüzden 17,5 gibi. Şöyle. Hatta 18 diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Sonra alın kısmından tel alıp orayı da öreceğiz. Böyle küçük gelmesin. Eğer ki sizinki 16-15 santimsi biraz büyük yapmanız gerekecek. Yoksa küçük olur. Evet, o yüzden ölçtüm. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden sağ şişimi aldım. Bakın, tersin birinci sırasını örmüşüz. Şimdi ikinci sırasındayız. Ters örerek ilerliyorum. Hep bu şekilde olacak. Ta ki 15 ilmek kalana kadar. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim bir ters ve son kenar ilmeğim var. Onu da düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Şöyle çevirmeden önce bakın. Şöyle iki ters görüntüsü var. Üçüncü ters görüntüsü olması için bu taraftan yine şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Evet, son 2 ilmek kalana kadar düz örerek ilerleyelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Şöyle önce ilmeklerimi genişletip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet, şöyle içinden çıktı. Tamamdır. Çevirdim. Bakın 3 sıra ters görüntüsü olmuş. Şimdi bunun üzerine düz örerek ilerleyeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve düz örerek ilerliyorum. Evet, biraz detaylı gösteriyorum daha iyi anlatabilmek adına. Eminim çoğunuz da anlamışsınızdır. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim burada başlangıç ipim burada, o yüzden eksiltme kesinlikle yapmıyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm ve çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu taraftan da modelimiz bittikten sonra alın kısmı için tel alacağız. Evet. Bir sıra ters örmüşüz. Gördüğünüz gibi ikinci sıra ters sırasını gidiyorum. Son 2 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, eksiltme yaptığım bölümde son 2 ilmeğim kaldı. Yine onları biraz şöyle genişletip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bakın, görüntüsü bu şekilde olacak. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şöyle arkaya bakıyorum. Bakın, 2 sıra ters görüntüsü var. Üçüncü sıranın oluşması için bu taraftan düz örerek ilerliyorum. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Şöyle bakın, 3 sıra ters görüntüsü olmuş. Bunun üzerine 3 sıra düz görüntüsü olması lazım. O yüzden şöyle ipimi kendime doğru alıp ilk ilmeği bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Şöyle bakın, 3 sıra ters, 3 sıra düz, 3 sıra ters. Sonrasında 3 sıra düz. Bu şekilde ilerleyecek. Son 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet, şişimde son 2 ilmeğim kaldı. Eksilttiğim kısımdayım. Artık bakınca anlarsınız. Şöyle 2 ilmeği genişletip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Şöyle çevirdim. İlk ilmeği bu şekilde çevirip örmeden sağ şişimi alıyorum.
Bir sıra ters görüntüsü var. İkinci sıra ters görüntüsü olması için ters örerek ilerliyorum. Evet, dediğim gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor. 15 ilmek kalana kadar bu şekilde öreceğiz. Sonra bu yan kısımlardan o eksilttiğimiz ilmekleri tekrar alacağız. Evet, şöyle sırayı hızlıca tamamlayayım. Son ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Evet, böyle. Kaç ilmeğimiz kalmış? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ilmeğimiz kalmış. Dediğim gibi bu şekilde devam edeceğiz. Bakın burada şöyle düz kısmından anlamazsanız arka tarafa bakın, 2 sıra ters. 3. sıra ters görüntüsü olması için bu taraftan düz olarak öreceğiz. Evet, son 2 ilmek kalana kadar örüp son 2 ilmeğimizi sağa doğru keseceğiz. Sonra çevirip 3 sıra ters görüntüsü olmuş olacak ve üzerine düz örerek ilerleyeceğiz. Böyle dediğim gibi 15 ilmek kalana kadar öreceğiz ama biz son eksiltmeyi beraber yapalım. 16 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi ben tamamladım. 16 ilmek kalana kadar eksilttim. Bir ilmek de sizinle birlikte eksilteceğim. Şimdi beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16 ilmeğim kaldı. En sonda gördüğünüz gibi 3 sıra ters görüntüsü var karşımda. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tersten sonra 3 sıra düz olması lazım. O yüzden düz örerek ilerliyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Yine sağa doğru ikisini bir örüyorum. Şimdi 15 ilmeğim kaldı. Şöyle çevirdim. Bakın bir sıra ters görüntüsü var. Şimdi ikinci sıraya gideceğim. Ters örerek ilerliyorum. Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Arka tarafta 2 sıra ters görüntüsü var. Şimdi 3. sırası olacak. O yüzden buradan düz örerek ilerliyorum. 15 ilmeğimizi örelim. Evet, 15 ilmeğe düştük. Şimdi yan kısımdan tel alacağız. Tekrar 38 ilmeğe döneceğiz. Evet, eksiltme yapmadım, dikkat ettiyseniz 15 ilmeğim var. Şöyle buradan da sayarsak bakın, ters sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane olmuş. 8 tersten sonra 3 sıra düz görüntüsü var. Şimdi şöyle bakın. Bu her sıradan bir ilmek çıkartacağız bakın. Bu ikisini bir ördüğümüz yerlerden ilmek çıkartacağız. Şöyle sıradaki yuvaya giriyorum. Bu şekilde bakın, 2 tel alarak giriyorum, ilmek çıkartıyorum. Bu 1. Sıradaki bakın, bir alt sıraya giriyorum, ilmek alıyorum, 2. 23 ilmek çıkartacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Evet.
23 tane ilmek çıkardım. 15 ilmeğim zaten vardı. Toplamda yine 38 ilmeğe geldik. Yani başladığımız gibi oldu. Şöyle çevirdim. Modelimin arka tarafı burası olacak. Yani ters yüzü burası olacak. Şimdi ne öreceğim? Nasıl anlayacağım ne öreceğimi? Bakın buradan bakıyorum. Burada 3 sıra ters görüntüsü var. O yüzden düz örerek ilerleyeceğim. Şöyle. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada çıkışta eksiltme yapıyorduk. Yine çıkışta eksiltme yapacağız. Girişte yapmıyoruz. Evet. Bu şekilde düz örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet, karşımda bir sıra ters görüntüsü var. Şimdi ikinci sırasına gideceğim. O yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. İlk başta yaptığımız gibi yapıyoruz. Modelimizin ilk sırasında yaptığımız işlemin aynısı olacak. Evet, son 2 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, gördüğünüz gibi son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Yine burada sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sağa doğru ikisini bir örüyorum. Eksiltmemi yaptım. Çevirdim. Evet, arka tarafta bakın 2 sıra ters görüntüsü var. Şimdi üçüncünün olması için şöyle ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Aynı işlemi yapacağız. Çıkışta bu tarafta eksiltme yapacağız. Bu tarafta hiçbir işlem yok. Yine 3 ters 3 düz şeklinde ilerleyecek. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Bakın 3 sıra ters görüntüsü olmuş. Onun üzerine 3 sıra düz görüntüsü olması için bu sırada düz örüyorum. Evet, bakın şöyle bütün görüntüsü de bu şekilde. Tekrar buradaki gibi azalarak ilerleyecek. Son 2 ilmek kalana kadar düz örerek ilerleyelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Yine onları şöyle biraz genişletip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Evet, karşında bir sıra ters sırası var. Şimdi ikinci sırasında örüyorum. Ters örerek ilerliyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Bakın 2 sıra ters. Şimdi üçüncü sıra ters olması lazım. O yüzden bu taraftan yine düz örerek ilerliyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve düz örüyorum. Eksiltme yine burada yapacağız. O yüzden 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Yine onları da şöyle sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet, görüntü bu. Gördüğünüz gibi. Tepe kısmı burası olacak. Alnımıza gelen kısım da burası olacak. Sonra burada tel alıp lastik örgü yapacağız. Şöyle çevirdim. Bakın 3 sıra ters görüntüsü olmuş. O yüzden şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 3 sıra tersten sonra 3 sıra düz görüntüsü olsun diye düz örerek ilerliyorum. Artık bilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde devam edecek. Şöyle göstereyim. Bakın. Böyle. Evet, yine 15 ilmek. Bu sefer 15 ilmek kalana kadar eksiltelim arkadaşlar. Beraber 16 ilmek kalana kadar eksiltmiş. Sonra bir ilmek beraber eksiltmiştik hatırlarsanız.
Şimdi 15 ilmek kalana kadar eksiltelim. Şöyle burada 15 ilmek kalacak. Sonra yine tel alacağız. Yani aynı işlemi yapacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 15 ilmek kalana kadar bu kısımda eksiltmemi yaptım. En son neredeyim, şöyle çevireyim, bakın. Arka tarafta 2 sıra ters görüntüsü var. Şöyle çevirdim. Şimdi de yine beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15 ilmeğim var. Evet, burada yaptığımız gibi 15 ilmek kalınca yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Arka tarafta 3. ters sırası, ön tarafta da 3. düz sırası oluşuyor. ...15 ilmek kalınca bu şekilde yapacaksınız. Evet, 15 ilmeğimi ördüm. Şimdi yine bu yan kısımlardan ilmek çıkartacağım. 23 ilmek çıkartacağım. Burada yaptığımız işlemin aynısı olacak. Bakın şöyle yine göstereyim. Sıradaki bir alttaki yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum 1. Sıradakine girdim. İlmek aldım 2. Sıradakine girdim. İlmek aldım 3, 4, 5. Sırayla her sıradan ilmek alıyorum. Evet, saymadım ama birazdan beraber sayarız. Yine 38 ilmeğe tamamlamış olacağız. Yani başa döneceğiz. Evet, şuradan ve son olarak şuradan ilmeğimi aldım. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 38. Bakın bir tane fazla almışım. 38 tane ilmek oldu tekrardan. Yine şöyle çevirdim. Ters mi öreceğim, düz mü öreceğim, nasıl anlayacağım? Bakın şuraya bakıyorum. Bu tarafa bakıyorum, sol tarafa. 3 sıra ters görüntüsü var. O yüzden düz örerek ilerliyorum. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Bakın burada bir sıra ters görüntüsü var. Şimdi ikinci sıra ters öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Eksiltme işlemini bu tarafta yapacağız. Biliyorsunuz başlangıç ipimiz burada. Buradan da anlayabilirsiniz. Bu tarafta eksiltme yapmıyoruz. Zaten burası düz bir şekilde ilerliyor. Burada sıranın sonunda eksiltme yapacağız. Evet, son 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Şöyle son 2 ilmeğimi biraz genişletiyorum. Yine sağa doğru ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Evet, hatta çevirmeden bakalım. Bakın 2 sıra ters görüntüsü var. 3. sıranın oluşması için bu taraftan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Bakın 3 sıra ters görüntüsü olmuş. Demek oluyor ki bu sıra düz öreceğiz. Evet, şöyle biraz daha göstereyim. Böyle düz örerek ilerliyorum. Son 2 ilmek kalınca son 2 ilmeği ikisini bir sağa doğru öreceğim. 2 dilimi beraber yaptık. 3. dilime geçtik. 3. dilimi de aynı diğerlerini yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Artık bilirsiniz diye düşünüyorum. 15 ilmek kalana kadar bu taraftan hep bu taraftan eksiltme yapacağız. Karıştırıyorsanız arkadaşlar şöyle eksiltme yapacağımız yeri böyle işaretleyici de takabilirsiniz. Evet. Hep sıranın sonunda son 2 ilmeği sağa doğru keseceğiz bu tarafta. Ve 15 ilmek kalınca tekrar
buradan 23 ilmek çıkartacağız. 38 ilmeği tamamlayacağız. Sonra yine sırayla eksilteceğiz 15 ilmek kalana kadar. Bu şekilde bakın 3. dilimdeyiz. 2 dilim yaptık. 3. dilimdeyiz. 5 dilime tamamlayalım. Anlarsınız zaten şöyle yönlerinden. 5 dilime tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Beraber sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5. dilimi ördüm en son. 15 ilmeğim kaldı yine. Evet, şekli bu arkadaşlar. Tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Yine buraya doğru geleceğiz. Buradan yan kısımdan ilmek alacağız. Ondan sonra keseceğiz. Ki şöyle dikerken düzgün olsun. Evet, şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle arkadan bakıyorum. Şöyle arkadan bakıyorum. Bakın 2 sıra ters görüntüsü var. O yüzden buradan düz örerek ilerliyorum. Evet. 15. ilmeğimi de ördüm. Yine de sayayım. 3, 6, 9, 12, 15. Yine yan kısımdan tel alıyorum. Bakın bir alt sıraya girdim. İlmek aldım. 1, 2, 3. Yine 38 tane ilmeğe tamamlayalım. Evet. İlmeklerimizi alalım. Evet. 48 tane ilmeğim oldu. Şöyle çeviriyorum. İlmeklerimizi keselim. Şöyle ipimi arkaya aldım. İlk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet. İlmeğimizi sol şişimize aktarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bu şekilde ne sıkı ne geniş, nasıl ördüyseniz o şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, tamamen kesip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi kesimi gerçekleştirdim. Şimdi dikmeyeceğiz. Şöyle alın kısmını öreceğiz ilk önce. Yani lastik kısmını öreceğiz. Ondan sonra dikimini yapacağız. İpimi dediğim gibi koparmadım. Bu şekilde dursun. Şimdi tel alacağız. Ama burası ters, böyle tersten tel almış olacağız. O yüzden ben ne yapacağım? İlmeğim burada dursun. Şöyle bu taraftan bu telleri alarak ilerleyeceğim. Evet, elinizi sıkı tutuyorsanız aynı şişi kullanın. Elinizi sıkı tutamıyorsanız arkadaşlar şöyle 3 numara 3,5 numara şişle bu lastik kısmını, alın kısmını örebilirsiniz. Evet, ben sıkı tutamayacağım için ince bir şiş kullanacağım. Şöyle her bakın düz tarafından, şimdi burası ters görüntüsü, gördüğünüz gibi ipim de burada. Ben bu taraftan şöyle, burası modelimin düz tarafı. Şöyle her sıradan bir tel alıyorum. Bakın bu bir, sıradakine geçiyorum. Ön telini alıyorum. Sıradakini geçtim. Ön telini aldım. Bu şekilde her sıradan bir tel alarak ilmeğime kadar ilerleyeceğim. Evet, bu şekilde ön tellerini alıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, ilmekleri alarak sıranın sonuna geldim. Şöyle son bakın. O son ilmeğimi de şişime geçirdim. Şöyle çevirdim. Arka yüzdeyiz. Dediğim gibi ben haroşa öreceğim. Siz dilerseniz bir ters bir düzde örebilirsiniz. Evet, modelin orijinalinde lastik örgü bir ters pardon haroşaydı. Evet, haroşa örerek ilerliyorum. Aynı şişi kullanıyorsanız elinizi sıkı tutun.
Eğer ki alın kısmı geniş oluyorsa arkadaşlar şöyle bakın şunu örmeden aldım, sıradakini örüyorum. Şöyle şunu bu şekilde öne atıp arada eksiltme yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, böyle 6-7 ilmekte bir şöyle sıradakini örmeden aldım, bir sonrakini örüyorum. Örmeden aldığımı şöyle ilmeğin önüne bırakıyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, 3 parmak olana kadar haroşa örelim. Daha fazla, daha az da örebilirsiniz. Size kalmış. Ben 3 parmak olana kadar öreceğim. Sonrasını size göstereceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi yeterli diye düşünüyorum. Şöyle 3 parmağa yakın ördüm. Kaç sıra ördüm? Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9 sıra haroşa olmuş. Evet. Şöyle tam 3 parmak olması için bir sıra daha olması lazım ama yeter dediğim gibi. Evet, şimdi keseceğim. Ne yaptık? Tel aldık arkadaşlar. Tel aldık. Böyle arada 6 ilmekte bir ikisini bir kestik. Yani eksiltme yaptık. Benim 110 ilmeğim kalmış. Onu söylemeyi unutmuşum. İnşallah videoya onu eklerim. Evet, 110 ilmek. Şöyle ilmeğimi yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Tamamen kesiyoruz. Şöyle ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, şöyle siz bir bakın arkadaşlar. Böyle baş çevresi geniş gibi duruyorsa, geniş olur gibi duruyorsa, elinizi geniş tuttuysanız şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle ilmeği sol şişe aktarıp üçünü bir de örebilirsiniz. Ya da elinizi biraz sıkı tutun. Şöyle ben 4 tanesini böyle bu şekilde üçünü bir öreceğim. Bakın burada bir tanesini örmüş oldum. Biraz sıksın istiyorum. Bakın böyle. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4 defa da bu şekilde yapacağım. Yani 4 tane eksiltme yapacağım. Evet, böyle ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, tamamen keselim arkadaşlar. Dediğim gibi 4 defa da eksiltme yapacağım. Çünkü benim elim biraz geniş. O yüzden. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi kesimini tamamladım. Şöyle ipimi de uzun bıraktım ki dikeyim. Şöyle ipimi de iğneme geçirdim. Şöyle son ilmeği içinden geçiyorum. Evet, düz tarafından dikeceğim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde katlayalım. Sen diyorum. Siz biraz bakın. Şöyle biraz bakın dikimine. Sonra dikin isterseniz. Evet, şöyle karşıdan tam karşıdan iğnemi çıkartıyorum. Evet, sonra bu tarafa geçiyorum. Evet, şöyle
Karşıdan haroşa telini alacağım bakın. Bu şekilde. Bu taraftan da haroşa telini alıyorum. Karşıdan haroşa telini şu şekilde. Bu taraftan aynı şekilde. Şöyle burayı biraz geçeyim, eminim bilirsiniz. Böyle karşılıklı haroşa tellerini alıyorum. Şöyle kameradan gördüğüm kadarıyla, bazen görmeyebiliyorum. Nereye batıyor bu demeyin. Şöyle. Evet. Görüntüsü bu şekilde olacak. Evet, şu haroşa tellerini atlatırsam diğer kısma geçeceğim. Orayı da göstermek istiyorum. O yüzden uzattım. Kusuruma bakmayın. Şöyle. Evet. Burayı diktik gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bu desenimizin olduğu kısma geldik. Şöyle şuradan da şöyle nasıl güzel dikebilirim ona bakıyorum. Şöyle yapışık gibi dursun. O yüzden şöyle alacağım. Şöyle bakın buradan bu şekilde ya da şuradan girsem mi? Dediğim gibi biraz bakın. Sonra karar verirsiniz. Nasıl, güzel gidiyor mu? Güzel gitmiyorsa farklı şekilde de dikebilirsiniz. Evet, şuradan alt kısımdan alıyorum. Şöyle kalın mı duracak? Evet, kalın duracaksa bakın. Hem buradan alıyorum. Karşıdan da bakın kalın duracak gibi, o yüzden bu sefer buradan alıyorum. Bu taraftan bu şekilde dikiyorum. Karşıdan da şöyle şu şekilde batıyorum. Bakın bu sefer daha güzel oldu. 3 sıra gibi durdu. Böyle deneme yanılma yöntemiyle yapıyoruz ama hep aynı modelleri dikmediğimiz için desenler farklı olabiliyor. Bakın bu şekilde daha güzel oldu. Evet, yolunu bulduk. Böyle yapışık gibi olacak. Evet, şöyle. Gayet güzel durdu. Evet, böyle tamamen dikelim. Şu tepeyi de bilirsiniz artık, gizlersiniz arkadaşlar. Şöyle hafif, şöyle şurada şu kısmı büzdürüp ipinizi, iğnenizi aşağıya alıp o şekilde kapatırsınız artık. Yani ustasınız diye düşünüyorum. Evet, tamamen dikip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi dikimini tamamladım. Tepe kısmı da bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu. Tam tepesi de şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde çok hoş, çok güzel. Böyle kapalı da çok şık, çok güzel duruyor. Böyle ölçülerini de vermek istiyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet, şöyle tepeden aşağıya kadar 22 santim gördüğünüz gibi. En olarak da esniyor. Dediğim gibi ben biraz iyice sıkı yaptım şöyle kafayı kavrasın diye. Gayet de iyi oldu. Şöyle en olarak da 24 santim gördüğünüz gibi. Yetişkin için ideal arkadaşlar. Boyutu da çok hoş, çok güzel oldu. Böyle benimle aynı ölçülerde yaparsanız muhteşem olur. Dediğim gibi lastik, bir ters bir düz lastik örgüde yapabilirdiniz. Aslında iki ters iki düz de olur ama hani denk gelmeyebilir. O yüzden çirkin durabilir diye düşündüm. Böyle şöyle şu şekilde bakın istiyorum ama bakın serebilecek miyim? Evet, böyle satışlar böyle yapılıyor ya. Evet, şöyle. Böyle sivri durduğuna bakmayın. Kafada çok hoş duruyor. Böyle. Evet.
Sonra mankenin üzerine geçirip fotoğraf da ekleyebilirim arkadaşlar. Böyle beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şurada ipi söylemeyi unuttum arkadaşlar. İpte ne kadar kaldı bakın. Bir yumaktan bu kadar kaldı. Evet. Yani çok da gitmedi. Evet, arkadaşlarınız tavsiye edebilirsiniz kanalımı, böyle örgü kanalı olduğumu. Şimdi komşularımla karşılaştım, aşağıda markete gitmiştim. Komşumun bir tanesi 50 tane lifimi örmüş ama hiç yorum yazmıyor bile. Dedim, "Ay, sen yapıyor musun?" Evet yapıyorum dedi. 50 tane maşallah dedim yani. Evet, böyle gizli takipçilerim de çok, komşularımdan da var. Baya böyle. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.